Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem haftalık bulaşık makine temizliğimi yapacağım, hem de bulaşık makinesi nasıl kullanılır, yaşadığınız sorunlar, temizliği nasıl yapılır, bununla ilgili birkaç not da aldım. Onlarla ilgili size çözüm önerileri, fikirler sunmaya çalışacağım. Bulaşık makinem arkadaşlar Profilo 4380 EG A sınıfı 4 programlı olanından arkadaşlar. Fakat size bunu öneriyorum, fakat yani bütçeniz yoksa ben sadece 2 programını kullanıyorum. Yani diğer programları şimdiye kadar hiç kullanmadım. Şu yarım yük, ekstra hijyen, ek durulama gibi özelliklerini hiç kullanmadım. Açıkçası gerek de duymadım. Çok yağlıları 60 dereceye, az yağlıları 30 dereceye koyduğumda rahatlıkla temizliyor zaten. Yani bütçesi, şu an her şeyin fiyatı, elektronik olan her şeyin fiyatı arttığı için bu nedenle size bunu belirteyim. Yani hiç böyle heves edip de ilk alacağım 7 program 8 program olsun gibisinden fuzuli bütçenizi yormayın arkadaşlar. Size daha sonrasında şunu da belirteyim. Mesela burada ışıklar var arkadaşlar. Bunları size göstereyim. Mesela burada parlak şeklinde, bak ışığı yanıyor burada. Bu ne demek? Bu parlatıcı bitti demek arkadaşlar. Üst tarafı da şu S gibi olan şekil. Bu da tuz göstergesi arkadaşlar. Bu göstergeler yandığı zaman mesela parlatıcı, şimdi dökeceğiz buna. Hemen sizlerle dökelim. Kapağını açtığım zaman arkadaşlar burası bildiğiniz deterjan haznesi. Burası da zaten sembolü de görüyorsunuz, ışık yıldız şekli gibi. Buraya parlatıcımızı dökeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde marketlerden satılıyor. Benim evi temizlerken de kullandığım en ucuz olan BİM'inki. Ona da zam geldi. Bu şekilde bunu üste çıkıncaya kadar, yani böyle oluncaya kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kapağını güzelce kapattığımız zaman ışığının söndüğünü fark edeceksiniz bu şekilde. Aynı şekilde üst taraftaki S işareti de yandığı zaman o da tuz göstergesi. Hemen tuzunu doldurmayı da sizlere göstereyim. Bu şekilde Finish'in bulaşık makine tuzunu kullanıyorum ben. Alt sepetimizi çıkardığımız zaman arkadaşlar şurası hemen tuz göstergesi yeri. Zaten üzerindeki işareti de görüyorsunuz, S işareti. Yani işaretlere odaklı giderseniz yine de bulabilirsiniz. Bu şekilde kapağını çevirerek açıyoruz arkadaşlar. Eğer ki mesela az tuz dökmeyi de göstereyim size. Mesela ben bu şekilde kenarında görüyorsunuz. Bunu alırken hunisi var diyorlar ama ben yeni almadım, ikinci el benimki. Bu şekilde tuzunu hunisiz de doldurabiliyorum. Bu şekilde suyu dışarıya taşabilir. Önemli değil. Siz tuzunu doldurmaya bakın. Buradan görüyorum tuzu arkadaşlar içinde. Yine açtığımız gibi aynı şekilde işaretler var. Sağ tarafa doğru diyor. Bu şekilde de kapağını kapadık. Tuzun tam dolduğundan emin olmak istiyorsanız burada tuz işaretinin de ışığının yanmaması gerekiyor. Yanmıyor, gördüğünüz gibi yanmıyordu zaten. Eğer ki parlatıcısı dolu olduğu halde, tuzu dolu olduğu halde hala bu ışıklar yanmaya devam edenler varsa, yani ışıkları yanmaya devam eden makineleri olanlar varsa bir teknik servisi araması gerekiyor. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi burası bir hazne arkadaşlar. Burası delik olabilir, bir sorun olabilir veya tuz yeri yine aynı şekilde bir hazne, yani böyle bir bidon düşünün. Delik olabilir, dibinde birikmiş olabilir. Yani o sorunlar için siz müdahale etmeyin. Teknik servisini arayarak o şekilde de yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim temizliğimize arkadaşlar. Şimdi makinemizi aldık. Bulaşıkları güzel yıkıyoruz. Daha sonra bulaşıklar neden güzel yıkanmıyor? Neden bulaşıklarım çiziliyor, bardaklarım sararıyor gibi sorunları olanlar bu videoyu iyi dinlesin arkadaşlar. Bulaşık makinenizi iyi temizlemezseniz o da size iyi verim vermez. Bulaşıklarınızı yıkamaz, küser size yani. Onun için bulaşık makinemizi güzelce yıkayacağız. Özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mesela benim
bulaşık makinemi alıp getirdiğimde servis bana dedi ki kesinlikle karbonat, sirke kullanmayın makinenize dedi. Çünkü sirke bunun gider, şurası zaten gider yeri. Gider yerine zarar veriyormuş sirke. Onun için karbonat, sirke ile temizleyenlere de inanmayın demeyeceğim ama yani zararlı. Bunu bilerek kullanırsanız kullanın. Sonuçta para sizin cebinizden çıkacak, benim cebimden çıkmayacak. Ben size nasıl temizliğimi yaptığımı göstereyim. Siz de ona göre uygularsınız, uygulamazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Öncelikle arkadaşlar, mesela bardaklarım çiziliyor diyenler için bu. Bardaklarınız niye çiziliyor arkadaşlar? Şurada bir pervane var, görüyorsunuz. Bu pervanenin, görüyorsunuz, mandal gibi döndürme yeri var. Ben bir iki elimle onları çıkarayım. Evet arkadaşlar, bunu çıkardım. Güzel. Şuradan tekrar aynı şekilde yerine takarsınız. Bunu böyle bir şey geçirip yine aynı buraya takabilirsiniz. Şimdi bunun araları arkadaşlar, şu delikleri iyice bunları kontrol edin. Karpuz olur, limon çekirdeği olur. Çekirdekler bu aralara giriyor, tıkanıyor. Mesela burası tıkanınca ne oluyor? Basınç diğer deliklerine gidiyor. Diğer delikleri de hızlı basınç yapınca o şekilde bardaklarınızı ister istemez çizebiliyor. Bu pervanelerin temizliğini de o şekilde kontrol ederek yıkayın. Bunu öncelikle çıkardık. Daha sonra arkadaşlar buradaki pervaneyi zaten böyle tuttuğunuzda hemen çıkacaktır. Bunun da aralarına güzelce bakmanız gerekiyor. Çünkü makine dediğimiz şey parçalarının bütün halde çalıştığı bir yapıdır yani. Bir parçası çalışmayınca diğer parçalarına verim almayı beklemeyin. Onun için bu delikleri de güzelce suyu tutarak bakacağım. Her deliğinden su akıyor mu? Tıkalı var mı? O şekilde siz de onları kontrol edin. Bardaklarınızdaki sorun kesilmiş olur. Veya demin tuz koyduk arkadaşlar. Bir sürü malzeme çıkardım buraya. Hepsini anlatacağım size. Tuz neden koyuyoruz arkadaşlar? Mesela kireçli bölge. Her videomda bahsediyorum. Ben Antalya'nın kireci kadar hiçbir kireç görmedim. Mesela kireçli bölgede yaşıyorsanız tuz ayarınızı mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü makineniz daha çok tuz yiyor. O kireci nötrleştirmek için işte her neyse. Makinenizin tuz ayarını özellikle yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar tuz ayarı yerimiz varmış. Hatta ok var şu tarafa doğru gidiyor ama ben hiç kurcalamadım. Çünkü ben böyle gayet güzel buradan bilen yapabilir buradan. Fakat teknik serviste yaptırmanız daha doğru olur. Makinenizde eğer temizlediniz, güzel pervaneleri yaptınız. Eğer hala bir sorun olduğunu düşünüyorsanız bunu yapın. Deyin ki benim tuz ayarımı yaptırmak istiyorum deyin. Veya parlatıcı gözüm devamlı yanıyor, tuz gözüm devamlı yanıyor. Sorunu gidermek için arayıp onu hallettirebilirsiniz. Tuzunuzu güzelce yapın. Mesela bardaklar hala çiziliyor, yıkamıyor güzel. Parlatıcınızı iyi doldurun buraya arkadaşlar. Parlatıcısız şuraya iyi doldurun. Parlatıcısız çünkü güzel temizlemez. Mesela videolarıma bakarsanız ben en çok parlatıcıyı kullanıyorum. Her yerde, her temizliğimde. Neden? Çünkü çok iyi çıkarıyor. Bunun bulaşıklarınızı atarsanız bulaşıklarınız da iyi çıkaracaktır bu nedenle. Şimdi gelelim filtre temizliğimize arkadaşlar. Şimdi burada hiç makineyi yeni alanlar için de anlatıyorum ben. Burada iki tane ok var arkadaşlar. Birbirine bakıyor. Takarken onlara dikkat edin. Şimdi söktük. Bunu buradan bu şekilde görüyorsunuz. Burası filtremiz arkadaşlar. Şunun üzerine ince ince yemek artıkları falan. Şunun içinde. Bunları güzelce lavaboda temizleyeceğiz şimdi. Şimdi bunu çıkardık. Bazıları var. Videolarda görüyorum. Şuraya veya filtreyi çıkarmadan içine koyuyor arkadaşlar. Karbonat, sirke koyuyor, döküyor. Fakat işte dediğim gibi servis önermiyor. Burçak yerde de gördüm. Koku yapıyor. Artı hortumları deliyordu sanırım. Boruları. Onun için ben kullanmıyorum. Onun yerine normal bulaşık deterjanımla süngerimle oraları şimdi güzelce temizleyeceğim. Temizlemeden önce size bilgileri aktarayım bu şekilde. Mesela bunun alçalıp ineceğini bilenler vardır. Onun için geçmiyorum. Şu mandallarda bastırıyorsunuz. Bunun kademesini artırıp aşağıya yukarı indirebiliyorsunuz. Mesela sepetin. Başka ne vardı? Mesela bunu da size anlatmak istiyorum. Bulaşık tableti kullanıyorum ben. Bu şekilde Fairy'nin. Finish kullanıyordum.
Bu biraz pahalı. Finish kullanıyordum fakat Finish'in hani görmüşsünüzdür, böyle tabletin üzerinde kırmızı bir ek bir şey vardı o Finish'in üstüne. Onu kaldırmışlar. Fiyatını artırmışlar. Onun için yani güzel yıkamıyordu. Onun için Fairy'e geçtim ve bu Fairy'den de çok memnunum. Ama işte pahalıya satılıyor bu şekilde. Her şey var içinde. Finish pahalı olduğu için Fairy'e geçtim. Nasılsa pahalı dedim, az kullanırım. Onun için haftada bir temizliyorum zaten makinemi de. Az kullanmaya çalışıyorum. Devir ekonomi devri arkadaşlar. Fairy almadan önce Finish yıkamıyordu. Ben ne yaptım? Tabii çok üstün zekalıyım ya. Bulaşık yıkarken kullandığımız şu pirili arkadaşlar, şu göze koydum, kapadım. Daha sonra bulaşıklarımı güzelce yıkamaya verdim. Gıcır gıcır çıkacağını umarak. Daha sonra bulaşık makinemin kapağını açtığımda ağzına kadar köpük doluydu arkadaşlar. Sakın bu hatayı yapmayın. Yani ömrümden ömür gitti o köpükleri temizleyene kadar. Her tarafı köpük içindeydi yani. Daha sonra ne oldu? Tabii tekrar 60 dereceye verdim. Daha yüksek dereceye verdim. Fakat şuralarda, sepetimin şuraları, yani elimle yaptığım, süngerle yaptığım bir türlü çıkmadı. Yani bunu mesela Domestos çamaşır suyu kullananlar var özellikle. Benim gibi piril kullananlar da var. Onlar ne yapsın arkadaşlar? Kullanmayın. Sakın kullanmayın. Sadece tabletinden alın. Kullanın. Az kullanın. Ne bileyim, kendinize göre ayarlayın. Şuralar çünkü çok fena olmuştu bende. Hala var mıdır? Şu an yok ama. Böyle elimle siliyorum, nasıl diyeyim, şöyle yapışmış yağlar vardı. Yağ lekeleri vardı. Bir türlü çıkmadı. Ben de onun için şunu arkadaşlar size öneririm. Böyle bir hata yaptıysanız BİM'den aldığım bu şekilde aspirin çok amaçlı genel temizleyici var arkadaşlar. Bundan fazla değil kesinlikle. Şu şekilde bak, 1 2 3 tane sıktım. En yüksek ayarda kapadım. Daha sonra şuralar şu an bile tertemiz, gıcır gıcır. Yani onu size kesinlikle öneriyorum. Filtrelerini yıkamayı da size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde filtremiz. Şunu şuradan çıkarıyoruz. Bunun içerisine çoğunlukla size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yemek artıkları var ve bunlar yıkayarak çıkmıyor. Onun yerine bu şekilde mutfakta kullandığımız eski bir diş fırçasıyla şuraları bu şekilde güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Bunun ince ince delikleri var. Bunu ancak diş fırçası bu şekilde gider. Aralara girer ve güzelce temizler. Şuralarda hep yemek artıkları olur. Şöyle görünüyordur umarım. Benimki o kadar pis de değildi. Bir haftada bir yıkıyorum ve az kullanıyorum. Fazla da yağlı yemeğim çıkmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi filtrem tertemiz. Şimdi bunun şuralarda, özellikle burası çünkü böyle taktığımız için üst tarafta kalan yerler, gördüğünüz gibi ince ince delikleri var. Bunun şu aralarına sıkışmış oluyor yemek artıkları, şuralara. Bunları da güzelce temizleyeceğiz. Yani hiç karbonata, sirkeye gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz oluyor diş fırçasıyla. Deterjan bile dökmedim yani, görün. Eğer sizinki çok kirli çıkmışsa deterjanla yapın tabii ki. Bu pervaneleri de arkadaşlar nasıl kontrol ediyorum? Musluğumu açtığım zaman görüyorsunuz her deliğinden su akıyor. Bu tarafı da göstereyim size. Buradan da görüyorsunuz her deliğinden, hatta şu üst deliğinden, burayı da kontrol edin. Üst deliğinden bile suyumuz akıyor bu şekilde. Yani ben hiçbir şekilde bardak sorunu yaşamadım. Çünkü
temizliğime, tuzuma, parlatıcıma çok dikkat ettim. Bu üst pervaneyi de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi sular nasıl tezgahı mahvetti. Buradan da aynı şekilde sularımız akıyor. Şöyle göstereyim size. Bunda da hiçbir sorun yok. Tabii ki burada iyi bakın bu delikleri. Karpuz çekirdeği kalabilir. Onları bir iğne yardımıyla şuralardan çıkarabilirsiniz tabii ki. Bulaşık makinemin temizliğine geçelim. Öncelikle sepetlerimi güzelce bir çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aspirinle buraları güzelce sıkıyorum bu şekilde. Veya bunu pirille de yapabilirsiniz. Şu aralara özellikle diş fırçasıyla müdahale edin. Ben pirille de göstereyim size. Pirilimizle güzelce bu iç haznesine sıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz neresi varsa. Şuraları özellikle temizlemeye özen gösterin. Buralara yağlar sıçrıyor çünkü şu aralara. Oralardan çıkmıyor. Şurayı göstereyim size arkadaşlar. Güzelce bu kapağın şuralarını, şu araları, şu kapağı açtığımız zaman buralara hep yağlar sıçrıyor ve lekeler kalıyor. Şuralar tertemiz görünüyor ama bu aralar temizlemek zorundasınız. Buralarda bu şekilde gezin. Bu deterjan haznesine bazen poşetler yapışabiliyor. Mesela onun içinde güzellik kıyamayabiliyor. Şurayı arkadaşlar göstereyim size. Mesela burayı diş fırçamızla mesela buraya arkadaşlar şu aralara parmağınızın girmediği yerlere görüyorsunuz. Bu şekilde diş fırçasıyla temizleyin. Şuralar mesela elinizin girmediği ince yerler, şu iç taraf, şu aralar özellikle. Makineniz güzel temizleyin ki makinenizde yani bir hafta, 2 hafta aralıklarla temizleseniz de sorun olmasın. Şuraları iyice yıkıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Mesela makineniz su boşaltmıyor. Burası sanki tıkalı gibi hissediyorsanız, mesela su doluysa yani anlarsınız onu. Şu iç tarafta bir süngerle şurayı bu şekilde boşalta şu iç tarafta bir pervane var arkadaşlar. Bakın şurada beyaz var ya şurada. Onu havaya kaldıracaksınız. Orada bir pervane var. Orada şöyle pervane var. Pervaneye bir şey sıkışmış oluyor. Maydanoz gibi düşünün. Maydanoz sapıyla birlikte o pervaneyi sıkışıp durdurunca ister istemez su boşaltmıyor makinemiz. O pervaneyi güzelce temizledikten sonra bununla ilgili videolar da var. İnternette, YouTube'da. Şu beyaz arkadaşlar. Onun çık kaldırma şeyi de var. Şu an elim girmiyor. Mesela şurada bakın. Şunu şöyle tutup çekiyorsunuz. O şekilde oradaki pervanedeki yemek artıklarını temizlediğiniz zaman makineniz rahatlıkla su boşaltmış olacak. Ona da dikkat edin. Fazla bilgi iyidir. Her zaman ihtiyacınız olunca kullanırsınız. Yoksa servisi ararsınız. Servis gelir, paranızı alır, götürür. Sonra bir sürü para verdim dersiniz. Mesela şu araları arkadaşlar diş fırçasıyla güzel şu lastiklerin arasına girebiliyor. Şu şekilde diş fırçanızla oraları da güzelce temizleyin. Mesela buraları görüyorsunuz. Şuralarda yemek artıkları kalıyor.
Sadece bir haftalık yıkamadığımız zaman bu şekilde kalabiliyor. Yani sizlik bir durum yok. Şuraları güzelce temizleyin. En son arkadaşlar ben bunu bu şekilde temizleyeceğim. Daha sonra en yüksek ayarda makinemi güzelce çalıştıracağım. Daha sonrasında buraları ben güzel temizleyeyim. Kamerayı tutup çünkü hem kamera tutup hem temizlemek zor oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Çoğunlukla makineyi indirdiğimiz zaman şu alt tarafı temizlemeyi unutanlar var. Gördüğünüz gibi benimki de pislenmiş. Buralarda, şuradan bahsediyorum. Buralarda güzelce temizlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bulaşıklarım güzel yıkamıyor diyenler için şunu demeyi unuttum. Şimdi bu süzgecimizi arkadaşlar, filtremizi buraya güzelce koyuyoruz demiştim. Şimdi buraya güzelce koyduk. Bu üçgenler birbirine bakmıyor diyelim. Bu şekilde koyduk. Bu şekilde koyarsanız bulaşık makineniz yıkamayacak. Çünkü bu onun filtresi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sallanır. İçindeki sular zaten burada suları çekiyor. Bunun içine yolluyor. Bu orada dip tarafa yolluyor. O şekilde düşünün. Eğer siz bunu güzelce bu şekilde koyarsanız mesela bu güzel yıkamayacaktır. Bunu da bu şekilde üçgenle baktırmaya özen gösterin. Filtrenizi bu şekilde koyun. Hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. Size sadece gösterdim. Buna da dikkat edin. Şimdi ben güzelce ıslak bezimle şu köpükleri, çünkü ne demiştim, pirille çalıştırmayın. Domestos kullanmayın. Çünkü onlar daha fena şey yapıyor. Kalıntı bırakıyor makinenize. Şöyle alabildiğiniz kadar çoğunu almaya çalışın. Daha sonrasında şimdi tüm parçalarını ben yerleştirip, şunu takmayı da unutmayın. Tüm parçalarını yerleştirip çalıştıracağım. En yüksek ayara koyacağım. Bunu güzelce yerleştirdiğinizden emin olun arkadaşlar. Hop, bitti. Bu kadar. Bu işlem tamam. Tekrar çıkardığımız parçaları güzelce kontrol ettik, temizledik. Yerine koyuyoruz. Bunu da aynı şekilde üst tarafı mandalına sepetimi taktıktan sonra koyacağım. Çünkü sepeti takmamışız. Üst pervanemi de taktım arkadaşlar. Bu şekilde kontrol edin. Düşmesin. Güzel takılmış olsun. Çünkü bu boru yardımıyla şu pervanemizdeki şu gözlere su geliyor. O şekilde üst taraftaki bulaşıkları yıkıyor. Mesela şuradaki 3 boruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Sepetimizde de aynı o şekilde şurada 3 boru var. Onların da güzelce arka tarafa böyle yerleştirmesine dikkat edin. Mesela şurada. Onu da oraya güzelce yerleştirmeye dikkat edin. Şimdi arkadaşlar makinemi en yüksek ayarda çalıştıracağım. İçine birazcık aspirin sıkayım. Şimdi en yüksek ayarda çalıştırıyorum. Çıkınca sonucu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar makinem güzelce yıkandı. Gördüğünüz gibi her yeri tertemiz parlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.